İnsanoğlu çok eski dönemlerden başlayarak teknolojik ve sosyal ilişkilerindeki başarısızlıklarına, özellikle de bir takım biyolojik rahatsızlıklarına açıklayıcı bir sebep bulamadığında, bunu doğaüstü güçlerin yanı sıra çeşitli objeler, mekanlar ve diğer insanlarda var olduğu sandığı bir takım gizli güçlerle açıklamaya çalışmıştır. Nazar inanışı da bunlardan birisidir. Öyle ki bilimsel verilerin ortaya koyduğu gerçeğe göre nazar, tarihsel süreç içerisinde toplumların en ilkelinden en gelişmişine kadar en yaygın olarak görülen inanışlardan birisidir. Arapça bir kelime olan nazar, nezere fiil kökünden bakmak, bakış anlamlarına gelen bir terimdir. İsabeti nazar, yani göz değme yerinde kullanılan nazar kelimesi, insan, hayvan ya da eşyaya zarar veren kötü bakış manasında kullanılmaktadır. Bu terim Fransızlardan mauvais oeil, Araplarda el-ayn ya da isabeti ayn, Amerikalılar ve İngilizlerde evil eye, Almanlarda böser Blick, Yunanlılarda matizma, İranlılarda bednezer ve Hintlilerde sihi diye adlandırılmaktadır. Boratov'a göre nazar, bakışlarında zararlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleri nedeniyle bir kişiye, bir hayvana ya da nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık, hatta ölüm, nesne üzerinde ise sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesidir der. Nazar kökeni en eski çağlara kadar uzanan bir inançtır. Öyle ki Babillerde çeşitli nazarlıklar ve özellikle eski Mısır'da Osiris'in gözü yahut Horus gözü diye bilinen amuletler çok meşhurdur. Yine eski Yunanlılar ve Romalılar da nazara kıskançlığın sebep olduğuna inanılmaktaydı. Ortaçağ Avrupa'sında ölmek kötü sayılır, onun için "as God will" veya "God bless it" gibi seçkin deyimler kullanılırdı. Mezopotamya bölgesinde kraliyet mezarlarının açılmasıyla kraliçenin odasında gümüş bir inek başı ile altından boğa başı biçimde figürlerin varlığı tespit edilmiştir. Araplarca çok iyi bilinen ve yaygın olarak ilgilenilen bir olgu olan nazar, Araplara göre çok etkili ve öldürücü gücü olan bir fenomendir. Bunun için Araplar temaim denilen nazarlıklar kullanmışlardır. Anadolu'da yaygınlaşan Pitagoras ve Opeos inançlarından kalan ve kökü eski Akdeniz inançlarına kadar giden tılsım ve nazarlık olarak kullanılan muskaların tarihi ilk çağlara kadar uzanır. Bulunan en eski tılsım ve koruyucu muskalarsa Mısır'a aittir. İslam öncesi pagan Arap kültüründe nazarın oldukça yaygın olduğu bildirilmektedir. O günkü Arap toplumu ölenlerin çoğunluğunun ölüm nedeninin nazar olduğunu düşünmekteydiler. Bu nedenle Araplarda da ölenlerin çoğu nazardandır ve nazar evleri boşaltır, mezarları doldurur sözlerinin oldukça yaygın olduğu bildirilmektedir. Bir takım İslam kaynaklarında göz değmesi ile ilgili olarak nazar deveyi kazana, adamı mezara sokar. Göz değmesi gerçektir şeklindeki ifadelerle nazardan söz edilmekte ve nazarın varlığı kabul edilmektedir. Ancak İslam'da göz değmesi için nazar haktır şeklinde bir inanışa karşın nazardan korunmak için nazarlık asmak veya muska asıp da kalbini ona bağlamak doğru bulunmamıştır. Hz. Muhammed'in nazarlık için maskotlar kullanmayı hoş karşılamadığı haber verilmektedir. İslam dünyasında nazar ve bununla ilgili dini ve büyüsel uygulamalar özellikle halk dindarlığının önemli tezahürleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Kalem suresinin 51. ayeti nazar inancıyla ilişkilendirilmektedir. Nazar suresinin indiriliş sebebi Hz. Peygamber'in nazara uğratmaya çalışan fakat bunu başaramayan bir adamın kötü niyet ve girişimine bağlanmaktadır. Nazar gözle ya da sözle olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Gözle nazar, kişinin karşısındaki canlı ya da cansız herhangi bir varlığa kem gözle bakmasıyla meydana gelir. Sözle nazardaysa kişinin beğenisini ya da imrenmesini sözle ifade etmesi gerekir. Keşke benim olsa. Dolayısıyla nazarın gözle mi yoksa sözle mi meydana geldiği ancak kişinin dikkatli bakışı veya hayranlık dolu sözleri tespit edilebildiğinde anlaşılır. Halk arasında özellikle mavi gözlü ya da gök gözlü insanların nazar gücünün daha kuvvetli olduğuna inanılır. Ancak yeşil gözlü veya çakır gözlü kişilerin nazarının değdiği de söylenir. Kendisinde nazar gücü bulunanların kötü niyetli, açgözlü, kıskanç, görünümü saf ancak içi kötü, gözü başkalarında olan kişiler olduğu belirtilir. Nazardan korunmak veya kurtulmak için çeşitli nazar boncukları, diş, kemik, tırnak ve üzerlik otu gibi nesneleri takmak dinimiz açısından doğru kabul edilmemiştir. Zira
Hz. Muhammed nazar boncuğu gibi bir takım nesneleri takarak hastalıklardan kurtulmaya çalışmayı men etmiş ve bu hususta efsun yapmak, nazar boncuğu takmak, kadınların kocalarına kendilerini sevdirmek için sihir yapmaları şirk yani Allah'a ortak koşmaktır buyurduğu rivayet edilmiştir. Bununla birlikte Hz. Muhammed'in cinlerin ve insanların nazarından korunmak için Muavvizateyn yani Felak ve Nas surelerini okuduğu bildirilmektedir. Türk dünyasındaysa oldukça yaygın bir inanış olan nazar ekranda gördüğünüz şekilde ifade edilmektedir. Bütün Türk boyları nazara inanır ve bunun için tedbirler alırdı. Örneğin Kazaklar bunun için nüsa yani muska veya tumar yazdırıp üzerlerinde taşırlarken Gagavuz Türkleri ise muskayı haçla beraber kullanırlardı. Yine Budist Uygurların din kitaplarında tılsımlara veya çeşitli şekillere rastlamak mümkündür. Türklerde görülen ve uğurlu sayılarak boyuna asılan bir taş parçası, bir bitki, kurt dişi, ayı yahut kartal tırnağı gibi nesneler muska ve tılsım olarak kabul edilip kişiyi nazardan koruyacağına inanılırdı. Bu inançların menşei İslam öncesine dayandırılmaktadır. Hun mezarlarından elde edilen çok sayıda malzemenin üzerinde nazarlık, muska, tılsım inancıyla asıldığı anlaşılan koç, koyun heykelcikleri ve koç boynuzlarına rastlanılmıştır. Yine eski Türklerde çocuklar cinlere ve göz değmesine karşı ilaçla efsunlanırdı. Özellikle göz değmesine karşı bağ, bostan ve bahçelere korkuluk ve nazarlık dikilir, atın boynuna nazarlık olarak moncuk denilen bir taş ve bir çeşit muska takılırdı. Ülkemizde ise nazarla ilgili yapılan bir çalışma çok ilginç bir sonucu ortaya çıkarmıştır. Nazarın genellikle kırsal çevrelerde ve yoksul insanlar arasında yaygın olduğu görülür. Bu insanlar arasında çok değer taşıyan at, inek, ev, bahçe gibi unsurları ya da çok sevdiği çocuklarını kaybetme korkusu sürekli bir tedirginlik yaratmakta ve kötü gözlü kişilerin bakışlarına karşı önlemler almaya sevk etmektedir. Öte yandan öğrenim durumu yüksek olup da ekonomik açıdan daha iyi şartlara sahip kişiler arasında da yoksul kesim kadar olmasa da nazar inancının bulunduğu dikkati çekmektedir. Üniversitede ya da lisede okuyan gençlerle yapılan araştırmadaysa bunlardan bir kısmının nazara inandığını, bir kısmının da bu tür olayları boş şeyler olarak gördüğü tespit edilmiştir. Nazara inanmayan gençler olayların asıl nedeninin başka sorunlardan kaynaklanmakla beraber halkın bunları nazarla açıkladığını ifade etmektedir. Bunun dışında nazara en çok kadınların inandığını, bunu erkeklerin ve gençlerin takip ettiğini söyleyebiliriz. Kadınların da özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel yönden alt seviyede olanları ile yaşlı kesim arasında nazarın yaygın olduğu görülmektedir. Bu insanlar felaketlerle, hastalıklarla, herhangi acı bir olayla karşılaştıklarında yoksulluktan kaynaklanan çaresizlik nedeniyle nazara ve nazarla ilgili büyüsel işlemlere sarılmaktadır. Ülkemizde halk arasında nazar değmeden önce gerek canlı gerekse cansız varlıkları nazardan korumak amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Nazar muskası, maşallah, nazarlık, nazarlık da kendi içerisinde nazar boncuğu, el çekli, nal, kurbağa kabuğu, hayvan kafatası, koç boynuzu, çan, delikli taş, civa, şap, yumurta kabuğu, çeşitli bitki, ağaç dalı, yiyecek ve bir takım nesnelerden yapılan nazarlıklar şeklinde sıralayabiliriz. Nazar değdikten sonra yapılan uygulamalarsa kurşun dökme, köz söndürme, tütsüleme ve tuz dolandırma şeklindedir. Yapılan bilimsel çalışmalar nazarın yaratılmış olan canlı cansız bütün varlıklarla ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Nitekim kişi oğlunun doğumundan olgunluk dönemine kadar gelen merhalede bebekliği, çocukluğu, gençliği, gelinliği, damatlığı, bakışı, yürüyüşü, konuşup oturması, kalkışı, çalışkanlığı, dürüstlüğü, ahlakı, kılık kıyafeti, evi barkı, çoluk çocuğu, malı mülkü, bağ bahçesi gibi akla gelebilen veya onun şahsiyetine, kişilik ve ekonomik gücüne yönelik her türlü meselelerde nazara hedef olması söz konusudur. Nazarla ilgili halk arasında yaygın olan söz konusu inanış ve uygulamalar, akılsal düşüncenin karşıtı olarak dikkati çekmekle beraber, halkın düşünce biçimini şekillendiren tutum ve davranışlarını etkileyen toplumsal gerçeklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel araştırmalar, nazar inancının en ilkelinden en gelişmiş toplumlara kadar yaygın olarak görülen inanışlardan birisi olduğunu ortaya koymuştur. Öyle ki tarih boyunca insanlar özellikle bir takım biyolojik ya da psikolojik rahatsızlıklarına açıklayıcı bir sebep bulamadıklarında bunun daha çok belli kimselerin bakışlarından çıktığına inandıkları, yıkıcı,
Hatta öldürücü güçten kaynaklandığını tasarlamış. Söz konusu gücün tesirlerinden korunmak, kurtulmak için de birçok dini ve büyüsel pratik geliştirmişlerdir.